inanmadığım bir şekilde burada her şey kağıttan. Bakın şimdi gösteriyorum. Dönsene kamera. Bakar mısın? Ayakkabı, kıyafet. Kocam nedenini sorguluyor. Look, they have watch also. Bu da kağıttan. Saat yapmışlar. Ne alaka? Parfüm kutusu var kağıttan. Ondan sonra bildiğin yemek gibi bir şey yapmışlar. Böyle bu da kağıttan. Zaten evler falan kağıt evler normal, alışkınız onları görmeye. Onluk bir durum yok. Çanta kağıttan, ayakkabı kağıttan. Bu da sanırım kağıttan. I thought it's real cane. It's so realistic. But it's, I don't know, I thought they put, you know, small real trick. Çok acayip. Maybe it's for their temple, you know, to pray, give offer to their believing. I think it's for temple. Bence bunlar tapınak için. Bunlar tapınaklarına garip garip adaklar bırakıyorlar. Bu da kağıttan. Ne olduğunu bile anlamadım. Elbise de kağıttan. Oh, this is also paper. Yeah. Tamam. Kağıttan elbise görmeyi hiç beklemiyordum. Böyle değişik bir şey. Neymiş biliyor musun? Neymiş? Böyle insanların mezarlarına koymak için yapılan bir şeymiş. Hediyelik eşya değilmiş yani. It's for their people who dead. They put their Who graveyard. passed away and the stuff It's is not for the graveyard. Okay. Yeah, they put this stuff on the graveyard for honor them. Nothing so real. but still so funny. Yeah. What's you okay? If you're dead in your afterlife and you will receive paper car, I was like, what you will do with it? You will still think about your relatives. Are you dumb? Why you need still paper one? Maybe in other life it will become real car. Sure. You know that's why old Vikings or other people put real stuff inside of tomb, like Egyptians, pharaohs put real gold, real weapons, like it was all around culture. Even Chinese, yes, same. They put in real stuff inside too, so you can use it in afterlife. But now they put paper one. Like, what's the point? Let's go there. Okay. Bugün Uğurcan bizi gezdiriyor. Dün gece kendisi klaplardı sabaha kadar. Klap aradığı için buralara hakim. I was telling like yesterday in the night he was all around the way walking because he was searching clubs, so he know where we are going and visiting. That's what. So I'll show you the barber. Şimdi ada geziyoruz arkadaşlar. Gerçekten söyleyen herkes haklıymış. Georgetown 2 gün yeter. Sabah mesela buradaydık. Bunun diğer tarafındaydık. Şimdi arka tarafına geçtik. Hani işte bir gün denize gidersiniz, bir gün etraf gezersiniz. Tamam, bitti gitti. Gerçekten hani böyle hani bir şeyini göremedik ya da işte ekstra görelim gibi bir şey yok. Hani bugün aynı yerde 5. turumuzu falan atıyoruz herhalde. Dayı ağzıma girme. Ne biçim sinyal veriyor bunlar. Bunların verdiği sinyalden de bir şey anlamıyorum. Öyle. Size de gösterdim zaten ortalığı. Tekrar çekim yapmadım çünkü zaten gerçekten gittiğimiz her yer birbirine aynı. Ama yemek konusunda güzeldi yani. Bu konuda asla hani genel olarak Georgetown'u kötüleyemem. Ne yediysek çok lezzetliydi. Fiyatlar da hani uygun. Uygun. Ucuz kelimesini artık sevmiyorum. Yine söylüyorum. 1 dolara bir şey almıyorsam ucuz değil. Hani uygun. Okey. Kimse de çıkıp Türkiye'de daha pahalı demesin. Türkiye'de değilim. Güneydoğu Asya'dayım. Ben Güneydoğu Asya fiyatını biliyorum.
Türkiye fiyatını Türkiye'deyken anlatırım size. Burası da bayağı değişik, ucubik bir alışveriş merkezi. 4 tane binası var. Sabah şuradan girdik, öteki tarafından çıktık. Bayağı da karışık. Böyle. Teşekkürler. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Benimki de bulduğum egzantrik dükkanlara burnumu sokmak. Şimdi Georgetown zaten Çin nüfusu ağırlıklı ve böyle bir yere girdik. Merhaba. Baksana kocaman. Ve kapıdaki heykelleri göstermek istiyorum size. Çünkü beni inanılmaz büyüledi. Bu koruyucu, Çin mitolojisine göre koruyucu ruhlardan bir tanesi. Bunu kapınızın önüne bir yerlere falan koyduğunuz zaman işte sizi koruyor. Uzun hikayesi var da çok uzatmaya gerek yok. Bu tamamen ben uydurdum. Aslında gücün, bolluğun, bereketin simgesi ama bunu gördüğüm zaman şans getirsin diye 3 kere dokunuyorum ve daha şaşmadı. Şu ejderhanın güzelliğine bakar mısınız ya? Ve giriş böyle o kadar güzel görünüyor ki. Sanırım Çin geleneğiyle ilgili en sevdiğim şey böyle bıcır bıcır kırmızı olması. Böyle her şeyin rengarenk olması. Niye bilmiyorum, beni böyle çok mutlu ediyor böyle şeyler. Bir de böyle kırmızılı altınlı falan. Şimdi böyle genel bir açıklama yapayım. Şu figürler her hayvanın temsil ettiği bir kendi özel gücü var. O hayvanı aldığınız zaman o hayvanın temsil ettiği özel gücün ve getirdiği işte korunmasının bilmem ne evinize ya da işte koyduğunuz yere getireceğine inanılıyor. Kırmızı Çin'de bolluk, bereket tamamen. Yani hani böyle hayatımıza bereket gelsin, işte elimize attığımız her şey çoğalsın tarzında. Altın da zaten saraylardan hani bir imparatorluk inancından geldiği için en kıymetli madenlerden bir tanesi. Çin'de bunun ilginç olaylardan bir tanesi de jade, yani yeşimin de çok kıymetli olması. Güneydoğu Asya'da Okay. Okay. Güneydoğu Asya'da pek çok farklı yeşim çeşidi var. Mesela Çin'de kullandıkları yeşim daha böyle nasıl söyleyeyim size, daha yeşile, gerçekten yeşile görünüyor. Ama dediğim gibi çeşitleri var. Yeni Zelanda'daki biraz daha böyle açık tonda, koyu tonda. Bu da mesela Yeni Zelanda'dan gelen bir yeşim. Dediğim gibi değişiyor. Ya şu heykellerin güzelliğine bakar mısınız? Şimdi şöyle bir bilgi vereyim. Bu bir ağaç gibi düşünün. Aile ağacı gibi. İşte zamanında rehberlik etmiş. İmparatorluk zamanında. İsimleri falan hatırlamıyorum. Karışık kuruşukla zaten. Rehberlik etmiş ve direkt Çin halkına hizmet etmiş. Kutsal ruhların her birinin hikayesini anlatıyor aslında bu. Genellikle tapınaklara konuluyor ya da işte çok zengin evlere konuluyor. Bu tarz simgeler gördüğünüz zaman temeli bu. Buna dokunmayın diyor ve gerçekten kemikten işlemişler büyük ihtimalle. Ve çok 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 güzel görünüyor. Şöyle detayları görebilirsiniz. İnce ince gerçekten işlenmiş. Ve bu sene at yeni yılına girdiğimiz için muhtemelen böyle Çin inancı ağırlıklı her yerde at göreceksiniz. Genelde şöyle adamlar gördüğünüz zaman bunlar aslında dini liderler, yol göstericiler. Hani bir kişi değil de genel bir temsil gibi düşünebilirsiniz. O yüzden hani eli yüzü hep birbirine benziyor. Bunun kullanılmasının sebebi de genelde işte tapınaklarda o ruhani temsilciyi onurlandırmak adına yapılıyor. Şu küçük şeyler evinizin, dükkanınızın önüne alıyorsunuz. Bunlara sunak deniyor. Atalarınızın ruhunu onurlandırmak ya da ailenizden gelen koruyucu ruhları onurlandırmak için bunlardan kullanabilirsiniz. Bunların 1 milyon çeşidi var. Ve genel Güneydoğu Asya'yı gezerken bol bol göreceksiniz. Burada normal ışıklar var. Özellikle lotus deseninin çok olmasının sebebi 1000 yapraklı lotusun şans getirdiği 7 karmik hayatınızda açılarak bu şansın
bütün karmik sorunlarınızı çözeceğine inanıldığı için çok yoğun kullanılan sembollerden bir tanesi. Çünkü Çin inancı çok karmaşık ama genel hatlarıyla hakim olduğunuz zaman neyin ne temsil ettiğini anlıyorsunuz. Gördüğünüz üzere Çin at yılı dediğim için böyle kocaman bir at heykeli. Bunun da sebebi işte atın daha böyle şeyden normal çıkarım yapabilirsiniz. Hani at daha atılgan, daha hareketli. Yani bir at heykeli aldığınız zaman evinize hayatınızdaki asaleti dışarı çıkaracağını gösterir. Bir de asaletin simgesi. Böyle tılsımları da var. Bu benim en sevdiğim. Normalde bu 4, 1, 2, 3, 4, 5. Aynen 5'li I Ching bakmak için kullanılıyor. I Ching bir kehanet yöntemi. Bu eski Çin parası. Bu şekilde özel bir düğümle 5 paranın yan yana bağlanması ailenize bolluk bereket getireceğini gösteriyor. Türkiye'de de var bunlardan ama buradakilerin metal kalitesi daha farklı. Türkiye'deki aldıklarım yamulmuştu. Ama buradakiler güzel. Sıkıntı değil. Bu tarz şeyler gördüğünüz zaman aslında bunların her biri Çince bir kelime. Böyle göstereyim. Ama her kelimenin kendi gücü olduğu için sembolle beraber getireceği bolluğu, bereketi ya da ne bileyim bilgeliği temsil ediyor. Bunlar tapınaklara gittiğiniz zaman o tapınağın koruyucu ruhlarını, atalarınızı onurlandırmak için kullandığınız adaklar. Mesela şu da aynı. İçinde ne var bilmiyorum. Sorry. Abla çekim yapıyorum diye sinirlendi herhalde. Is it okay to make a video? Yeah, I was just telling your story how it's beautiful. Okay? Thank you. Böyle arkadaşlar. Neyse zaten 7 dakika olmuş video. Ama genel olarak biraz kapalı bir kültürleri var. Üzdü. Neyse. Böyle güzel yani. Sevdim, size de anlattım. Evsiz adam orada uyuyordu. Dükkanın sahibi dedi kalk git, burası senin uyuman için değil. Olaya bak. Kadın da kaydediyor. Olay çıkartan. Ha? She's also recording. In case they need to call police. I think in case they need to call police. Gitmiyor hala. Oğlum gitsene. Çok ilginç. Tamam hadi git diyor, bak gitmiyor. Dayı fena sarhoş. Ay, adam kahvemi alacaktı. Ben dedim benim kahvem. Daniel'in arkasına saklandım, kahvemi çekiyorum. I am super serious about my coffee. Meğer sigara istemiş. Tam olarak dediğim gibi yani ucuz eti yani böyle olur arkadaşlar.